Belki de herkes eşit miktarda depresyon yaşıyor ama bunun dışa vurumu kadınlarda daha dürüst ve açıkken erkekler bunu daha kapalı ve tersine çevirip yaşıyor diyebiliriz. Yalnızlık modern insanın bence en büyük problemlerinden birisi ama burada yalnızlığı baştan bir kategorize etmemiz gerekiyor. Kadınlar erkeklerden daha mı çok depresyona giriyor? Evet, bu konuda yapılmış çalışmalar buna benzer sonuçları verebiliyor bize bazen. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Erkeklerin yaşadığı depresyonu dışa vurma şekli nasıl? Kadınların dışa vurma şekli nasıl? Mesela ben bir YouTube kanalım var ve orada neredeyse aylık 5-6 milyon izlenmeye sahip videolar yayınlıyorum. Ve ben orada YouTube'un istatistikleri kısmında izlenmelere baktığım zaman ya da beni Instagram'dan takip eden insanlara baktığım zaman ya da imza günlerine baktığım zaman gelen kitlenin %70'i 80'i kadınlar. Erkekler de geliyor ama ciddi bir arada uçurum var. Şimdi buradan yıllardır insanları gözlemleye şunu fark ettim. Kadınlar kendi hissiyatları, duyguları konusunda daha dürüstler. Bir konuda zorluk yaşıyorlarsa, bunalımdalarsa, kendilerini değersiz hissediyorlarsa bunu ifade etmekte erkeklere göre daha açıklar. Mesela kendi hayatlarındaki sorunları da arkadaşlarıyla, dostlarıyla çok sık konuşa çözümlüyorlar. Ama erkeklere baktığımız zaman ben 9 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım, bir kadın doğum hastanesinde ve orada infertilite servisinde şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Oradaki insanlarla görüşürken infertilite servisi kısırlık servisi. Orada işte bu tüp bebek tedavisi, aşılama tedavileri oluyor. Bazen yatış gerektiren durumlar oluyordu. Eğer ki erkek kaynaklı kısırlık durumu varsa bu ilişkilerde, yani erkekten dolayı çocuk olmuyorsa evlilik içinde şiddet ihtimali artıyordu. Yani şöyle bir tablo var. Erkek o anda kendini yetersiz hissediyor bu çocuk olmama sebebinden dolayı ama bu dışarı öfke ve şiddet olarak dönüşüyor. Yani bir erkek depresif hissettiği zaman kendisini daha güçlü gösterme eğiliminde olabiliyor. Daha havalı görünme eğiliminde oluyor. Hiç sorun yokmuş gibi gösterme eğiliminde olabiliyor. Belki de herkes eşit miktarda depresyon yaşıyor ama bunun dışa vurumu kadınlarda daha dürüst ve açıkken erkekler bunu daha kapalı ve tersine çevirip yaşıyor diyebiliriz. Yalnızlık modern insanın bence en büyük problemlerinden birisi ama burada yalnızlığı baştan bir kategorize etmemiz gerekiyor. Tercih edilen yalnızlık ve maruz kaldığımız yalnızlık diyebiliriz bu kategorizasyonda. Eğer ben hayatın içinde bir sürü insanla görüşüyorum, yakın ilişkilerim var, bu noktada arada kendime zaman ayırıyorsam bu ilaç gibi bir şey. Yani böyle bir tercih edilmiş yalnızlık bizim hayatımızda ruhumuzu dengelememizi, anı yaşamamızı, kendi içimize dönmemizi, içsel muhasebe yapmamızı sağlıyor. Ama benim hayatımda hiç yakın ilişki kurduğum kimse yoksa, annem, babam, kardeşim, eşim, çocuklarım, insanın ruhu kuraklaşmaya başlıyor. Ve dünyanın en neşeli insanını alın ve uğraşabileceği hiçbir şey olmayan bir odaya kapatın. Ve insan, o neşeli dediğimiz insan yavaş yavaş bir çöl gibi, toprağın böyle çatlaması gibi ruhu böyle kupkuru hale gelecektir ve ruhunun derinliklerinden her zaman karanlık şeyler çıkacaktır. Yalnızlık bizim öfkeli olmamıza, hırçın olmamıza, dünyayı suçlamamıza, kendimizden nefret etmemize sebep oluyor maruz kaldığımız yalnızlık. Ve enteresan bir taraftır. Yalnız, eğer maruz kaldığımız bir yalnızlığın içindeysek kırılganlaşıp duygusallaşabiliyoruz. Mesela ben böyle bir problem yaşıyorum. Ve o anda şunu söyleyebilirim. İlk başta ben insanları arıyorum. Belki tesadüfi bir şekilde birkaç kişi benim çağrıma cevap vermiyor. Hani buluşamıyoruz. Sonra ben şu noktaya giriyorum. İnsanlar beni arasın. İnsanlar benimle ilgilensin. Belki bir iki kişi arıyor, hafiften naz yapıyorum. Sonra diyorum ki şu an müsait değilim. Kırgınım çünkü biraz da. Sonra birkaç denemeden sonra insanlar beni aramıyor. Ben şöyle bir noktaya giriyorum. İnsanlar beni sevmiyor, aramıyor. Demek ki bugüne kadar yaptığım her şey boşunaymış. Ve ne oldu? Bu sefer iyice kendimi geri çekiyorum. Kendimi geri çektikçe diğer insanlar da Beyhan bizimle görüşmek istemiyor algısı oluyor. Ve bir bakmışız ki Beyhan iyice yalnızlaşmış. Ve yalnızlık sonrasında ciddi anlamda depresyona sebep oluyor. Bundan dolayı şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ben çok yalnız hissediyorsam,
bu konuda dertliysem kendimi zorlamam gerekiyor ilişki kurmak noktasında. Çünkü bugüne kadar iyi hissetmeyle, mutlulukla yapılan ilgili araştırmaların hepsinde bizi en çok iyi hissettiren, en çok mutlu eden şeylerin başında kurduğumuz ilişkiler geliyor. Bu arada bu bir insanla olması çok iyi. Bazen bir hayvanla bile olsa, bir bitkiyle, bir saksıdaki çiçekle bile ilişki kurduğu zaman insan daha iyi hissediyor. İlişki bizi var eden şey. Bir yandan da tam yalnızlığı konuşurken anti yalnızlık dediğimiz bir şey var. Bazı insanlar da o kadar çok kalabalıkların içine karışıyor ki her zaman birileriyle beraber olmak istiyor. Hiç yalnız kalmıyor. Bu da aslında bizim kendimize yabancılaşmamıza sebep olan bir durum. Yani her zaman başka insanlarla olduğumuz zaman insan kendisini unutuyor. Kendisinin ne istediğini, ne hissettiğini ya da ruhunun içinde yaraları varsa bunları unutabiliyor. Bu da bizi çok yoran şeylerden birisi oluyor. Yani içeride bir yerlerde bir sıkıntı var ama yıllar geçiyor, ben o sıkıntıyı bile fark edemiyorum. Eğer çok kalabalıkların içindeysek ben birçok danışanıma çok öneririm yalnızlık zamanları, sessizlik zamanları. Gün içinde bir 15 dakika, haftada 1-2 saat böyle sadece tek başına kaldıkları, kendi içsel durumunu yokladıkları sessizlik ve yalnızlık zamanları bizim ruhumuza şifa veriyor diye düşünüyorum. Ben her insanın haftanın belli bir günü dopamin detoksu yapması gerektiğini düşünüyorum. Dopamin detoksunda internetten, televizyondan, sosyal medyadan uzak duruyorsun. Günde 10 sayfa kitap okumanı ne olursa olsun tavsiye ederim. Bir sırt çantası ya da normal bel çantası da taşıyabilirsin. İçinde bir not defterin olsun, kalemin olsun, kitabın olsun. Nerede aklına güzel fikirler geleceğini asla bilemezsin. Oraya not etmeyi unutma aklına gelen fikirleri. Bedeninin hareket etme ihtiyacına saygı duy ve evden çıkmadığın bir gün olmasın. En azından bir 15-20 dakikalık yürüyüş yapıyor olsan bile çok iyi hissettirecektir sana. Kendine korkmasaydım ne yapardım sorusunu sor ve verdiğin cevapların üzerine git. Çünkü kendini ne kadar ortaya koyabilirsen, korkuların üstüne ne kadar gidebilirsen kendi varoluşunu o kadar güzel bir şekilde inşa edebilirsin. Birisi başkasını sevecekse sever, aldatacaksa aldatır. Birinin kıskançlık çabasının olası bir aldatmayı engellediğine şahit olmadım.